Bu videomuzda Scratch'ten basit bir hesap makinesi tasarlayacağız. Şimdi tasarımıza geçelim arkadaşlar. Önce bir arka plan ekleyelim arkadaşlar. Dekor seçelim. Blue Sky ekliyorum ben. Daha sonra bir tane kukla kullanacağız. Kukla olarak D'yi seçeceğim. 4 tane buton ekleyeceğim arkadaşlar. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme için. Bir de eşittir butonu ekleyebiliriz ya da direkt toplama, çıkarma, çarpma, bölme butonlarını da işte yaptırabiliriz. Ben 4 buton üzerinden yapacağım işlemi. Bakın kostümlerde şu renkteki butonu kullanacağım. Şuraya geliyorum arkadaşlar tekste. Buraya artı yazıyorum. Bunu şöyle alayım. Ortalayalım. Bir de büyütelim arkadaşlar. Rahat gözükebilsin diye şöyle rengini de değiştireyim. Evet, bu artımız olsun. Bunu topla diyelim ismine. Şimdi arkadaşlar bunu çoğaltıyorum. Sağ tıklayıp kopyasını çıkartıyorum. Buraya eksi yazıyorum. T'ye basıp burayı değiştirebilirim. Eksi yapıyorum bunu. Yine şöyle merkeze getiriyorum. Yine kopyalıyorum. Sağ tıklıyorum. Bu topla ismini de çıkar olarak değiştireyim kuklamın. Yine sağ tıkladım. Kopyaladım. Buraya çarpma işareti yapalım. X yazıyorum arkadaşlar. Şöyle ortalayayım. Bunu da kopyalıyorum. Hatta bunu biraz yukarıda alabiliriz. Şöyle. Bunu arkadaşlar ismini de çarp olarak değiştiriyorum. Bir tane daha kopya çıkarıyorum. Bunu da silip şöyle bölme işlemi yapıyorum. Şöyle ortalayayım. Evet, şimdi 4 tane butonu tanımladım arkadaşlar. Şuraya sonuç içinde bir buton tasarlayayım. Onun içine de değişken koyacağım arkadaşlar. Aynı butonlar gibi gözüksün. Şöyle yapalım. Bakın bir tane daha bu butondan alıyorum. Kostümüne geliyorum. Bu mavi olarak seçiyorum yine arkadaşlar. Şöyle. Hatta bunu biraz uzatabiliriz. Şöyle yapayım arkadaşlar. Küçülteyim, görün. Yani şöyle uzatabiliriz. Ekranı tamamen kaplasın istiyorum. Biraz da bu taraftan şöyle uzatayım. Şöyle olsun arkadaşlar. Biraz daha uzatalım. Evet. Siz de istediğiniz gibi ayarlayın. Bu şekilde ayarlıyorum. Şimdi bu işlemleri yaptırabilmek için bir değişken oluşturacağım. D'yi şuraya koyalım. Hatta bunları da şöyle aşağıya doğru hizalayalım. Şimdi arkadaşlar değişkenlerime sayı, birinci sayı diye sayı 1 diye bir değişken oluşturdum. Bu alacağım birinci sayı olacak. Bir değişken daha oluşturuyorum. Sayı 2 diyorum. Bu da giriş yapacağımız ikinci sayı olacak. Bir de arkadaşlar sonuç değişkenim olacak. Bu da toplamları, çıkarmaları, bölmeleri tutacak arkadaşlar. Şimdi sonuç değişkenini şöyle sağ tıklayıp geniş görünüm yapıyorum. Şuraya getiriyorum. Bunun içine koyuyorum. Sonuç burada gözükecek. Değişken de gözüksün arkadaşlar. Sayı 1 ve sayı 2'yi şuradan gizliyorum. Sayı 1 ve sayı 2'nin gözükmesine gerek yok. Şimdi arkadaşlar devde kodlamayı yazalım. Olayları basit, zaten basit bir uygulama olacak. Tıkladığımız zaman kullanıcıdan birinci sayıyı isteyeceğiz. Burada önce bir mesaj verebiliriz. Hesap makinesi uygulamamıza hoş geldiniz diyelim mesela. Sonra da geldiniz diyelim. Uyarıyı verdikten sonra birinci sayıyı isteyelim arkadaşlar. Şurada
Lütfen sayı girişlerini yapın diyelim hatta bunu dedikten sonra. Ya da evet şöyle yapalım. 1 saniye boyunca bunu yazalım. Sonra 1 saniyede önce sayıları giriniz diyorum arkadaşlar. Şöyle uyarılarımı yaptım. Şimdi sayı bir değişkenimi alıyorum arkadaşlar. Sayı bir değişkenimi kullanıcıdan gelecek değer yapacağım. O yüzden de kullanıcıdan önce sayı bir değişkeni için alacağım sayıyı isteyeceğim. Diyeceğim ki birinci sayıyı giriniz. Şimdi arkadaşlar buraya girdiği sayı kullanıcının bakın bunu çalıştırdığımız zaman şu altta bizden kodu isteyecek. Sayı isteyecek. Şöyle göstereyim. Buraya girdiği sayıda şu cevaba gelecek. Mesela ben buraya 5 girdiğim zaman cevap 5 olacak. Burada kullanacağım. O yüzden birinci sayıyı giriniz dedim. Bekledi. Kullanıcı sayıyı girdi. Onu da sayı birin içine attım. Aynısını bir kere daha yapacağım. Buraya ikinci sayıyı giriniz diyeceğim. Burada da arkadaşlar sayı 2'yi alacağım. Sayı 2'yi gelen cevap yapacağım arkadaşlar yine. Cevap değerini bunun içine atacağım. Başlangıçta da arkadaşlar sayı 1 0 olsun. Sayı 2 0 olsun. Başlangıca da bunları 0 atalım. Şimdi tıkladık. Hoş geldiniz. Sayıları giriniz dedi. Birinci sayıyı giriniz diye bize mesajı verdi. 5 dedik. İkinci sayıyı girin dedi. 15 dedik. Bakın enter dedim. Burada sayıları aldım. İşim bitti arkadaşlar. Bu D'nin komutlarıydı. Şimdi toplaya geldim. Topladı arkadaşlar. Çok basit. Diyeceğim ki buraya tıklandığını kontrol edeceğim. Bu butona tıklanıp tıklanmadığını kontrol edeceğim. Olaylarında bu kukla tıklandı mı diyeceğiz. Bu kukla tıklandıysa sonucu arkadaşlar operatörlerden toplamaya alacağız. Sayı 1 artı sayı 2 yap diyeceğiz. Sayı 1 artı sayı 2 yap diyeceğiz arkadaşlar. Bakın deneyelim. Sonuç normalde sıfırdı. Hatta ilk başta sonuç değişkenimizde şu D'de sonuç değişkenimizde başlangıçta 0 yapalım arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Sonucu burada da 0 yapalım. Şimdi tekrar buraya geldim. Çalıştırdım. Önce sayıları giriniz dedik. Birinci sayı giriniz 5. İkinci sayı 10 dedik arkadaşlar. Bakın topla butonuna tıkladım. 15 olarak bize burada yazdırdı. Şimdi bu komutu şöyle kopyalıyorum. Çıkara attım. İsterseniz tek tek gideyim. Şöyle bakın çarpı attım. Bir de böle attım. Burada bölün de ismini değiştirmemişim bu arada. Böyle yapalım. Şimdi arkadaşlar kopyaladıktan sonra sadece yapmamız gereken şu olacak. Şu kısmı işlem kısmını değiştireceğiz. Şu anda çıkardayım. Operatörlerden çıkarı alıyorum. Sayı 1 eksi sayı 2 diyorum. Çarpa geliyorum. Şunu şöyle silelim. Çarpı alıyorum. Bakın şu yıldız işlemi, çarpma işlemi. Sayı 1 çarpı sayı 2 diyorum. Bölüye geliyorum. Şöyle sayı 1 ile sayı 2'yi aldım arkadaşlar. Yine buradan bölüyü aldım. Sayı 1 çarpı sayı 2 diyorum. Bunları keşke biraz daha büyük yapsaydık. Ekranı şöyle kaplasa daha iyi olurdu. Şöyle biraz daha ortalayacağım arkadaşlar. Sonra deneyerek bitireceğim. Dev'i de biraz büyütelim. Evet şöyle yapalım. Böyle biraz daha iyi olur. Dev'i büyüttüm. Bunları da şöyle ortaladım arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Bakın. Birinci sayıyı gir diyor. 10 diyorum. İkinci sayıyı gir diyor. 15 diyorum arkadaşlar.
Topla 25. Çıkardım. Eksi 5. Çarptım. 150. Böldük. 0,66. Şimdi arkadaşlar burada metin girdiğimizde hata verir veya sıfıra bölmede hata verir. Bunları daha böyle eğer komutlarını kullanarak düzgünce kodlayabiliriz. Sadece sıfıra bölme ile ilgili hatayı ben göstereyim. Nasıl düzeltebiliriz? Mesela buraya 10 girdim. İkinciyi 0 girdim. Bakın. Bölü dediğimde infinity diyecek. Yani tanımsız diyecek. Sıfıra bölme hatası. Buna bir şöyle düzenleme yapalım. Diyelim ki eğer ise diyelim kontrollerde değişkenimizi alalım. Sayı şuradan operatörlerden de eşittir alalım. Sayı 2. Bölünecek sayı 2 idi. Sayı 2 eşittir 0 ise, hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Eğer ise değilse alalım. Bakın daha güzel yapalım. Şunu alalım. Ben bunu buraya koyuyorum. Diyorum ki eğer sayı 2 sıfıra eşitse o zaman şöyle bir mesaj verelim. Sıfıra bölme yapılamaz. Sayıları tekrar girmemiz gerekiyor. Ya da direkt uyarı verelim. Sıfıra bölme yapılamaz diyelim. Programı durdursun. Zaten durmuş da olacak. Yine de koyalım. Değilse sonucu yapsın. Şimdi tekrar deniyorum arkadaşlar. Yani orada infinity'yi girdirmeyeceğiz. Mesela 5 dedik. İkincisine 0 dedim arkadaşlar. Bakın bölüye tıkladığımda sıfıra bölme yapılamaz dedim. Tekrar çalıştırdık. Şunu kullanmasak da olur arkadaşlar aslında. Durdur tümünü. Kullanmasak da olur. 45. Birinci sayı girelim. İkinci sayı 0 girdim. Bakın bölü dedim. Sıfıra bölme yapılamaz. Eksi de çıkardı, topladı, çarptı. Bunlarda sıkıntı yok. Tekrar yapalım. Normal sayılarla 15. 3 giriyorum. Bakın topladım, çıkardım, çarptım ve böldüm. Evet, bu şekilde basit bir hesap makinesi yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.